Merhabalar, ben Aybüke Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size kendimden bahsetmek isterim. Hemşireyim. 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şu an çocuk hemşireliği yapıyorum. Ayrıca anneyim, deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizlere bir oda turu videosu çekmiştim. Şuraya kartını bırakayım. Oda turunda kameradan bahsetmiştim, göstermiştim ama ayrıntılı anlatacağımı söylemiştim. Birçok anne alacağız bir an önce anlat dedi. O yüzden sizin için bu videoyu çektim. Videonun içeriği, kameranın özellikleri, kutusunun içinde neler çıkıyor, nasıl işime yaradı, nasıl hayatımı kolaylaştırdı hepsinden bahsedeceğim. Video geliyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir kutuda geliyor. Markası InVideo. Aşağıya linkini de bırakırım. Kutusunu açıyorum. Bu konuda pek iyi değilim ama. İçinden bir tane şöyle kamera çıkıyor. Bir de güç adaptörü ve kitapçıklar çıkıyor. Böyle kitapçıklar falan var içinde. Güç adaptörü şu an takılı. Kutusu bu kadar. Şimdi size biraz özelliklerinden bahsedeyim. Sonra telefonda uygulamada nasıl kullanıldığını da yan ekran olarak koyup göstereceğim. Şimdi teknolojik aletlerde çok iyi olmadığım için biraz eşimden yardım aldım. Zaten o çok araştırdı ve bunu seçtik. Böyle kısa kısa notlar aldık. Hepsini anlatacağım. Öncelikle bu bir Türk malı. ODTÜ'de üretiliyor Türk mühendisleri tarafından ve 2019 yılında en iyi kamera ödülünü almış. Telsiz hem kamera özelliği var. Araştırdık ve bu kadar iyi özelliği varken bunu tercih ettik. Biz aldığımızda fiyatı 500 lira civarındaydı. Şu an ne kadar bilmiyorum çünkü biz alalı oldu birkaç ay. Öncelikle görüntü kalitesi çok yüksek. 1080p görüntü kalitesi, iki yönlü, hem ninni çalma hem de ses, hem bebeğin sesini bana veriyor hem benim sesimi bebeğe veriyor. Bu çok iyi bir özellik. Özellikle çalışan anneler için kendin kameraya sesini kaydedip yollayabiliyorsun. O anda anlık bas konuş özelliği var. Konuşarak bebeğinize sesinizi duyurabiliyorsunuz. Kurulumu çok kolay. Mobil uygulamasını indiriyorsunuz. İnternete bağlanıyorsunuz. Bir kare kodu var. O kare kodu okutuyorsunuz. Bu şekilde kurulmuş oluyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği var. Buna akıllı yabancı özelliği deniyor. Anneyi babayı tanıyor. Ya da işte evde kalan başkaları varsa onların da yüzünü tanıtabilirsiniz. Yabancı biri geldiğinde alarm veriyor. Akıllı gülme özelliği var. Bebeğinizin fotoğraflarını çekiyor. Bunları kaydediyor. Önemli olayları, gülme, ağlama, hareketleri fotoğraflarını çekip albüm bile yapabiliyor. Ayrıca oda sıcaklığı ölçümü yapıyor ve siz onu her an görebiliyorsunuz. 24 saat boyunca odanın sıcaklığını, artıp artmadığını, üşüyüp üşümediğini bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Ayrıca bu mobil uygulama üzerinden yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu başlık oynuyor. Evet, bu tarafı göster, şu tarafı göster şeklinde. Özellikle bebeğinize ileride bakıcı bakacaksa bu çok çok önemli bir özellik. Gece görüş özelliği var. O da çok çok iyi. Bir tane gece görüş fotoğrafını koyayım şuraya. Uygulamadan ayrıca göstereceğim buraya ama şu an gündüz olduğu için gündüzü göstereceğim. Gece de çok net gösteriyor. Her şey bütün ayrıntısıyla gösteriliyor. Ayrıca gün boyu çektiği videoyu kısa özet şeklinde de gün sonu günün özeti şeklinde size veriyor. Bildirim geliyor zaten. Bebek ağladığında ağlama bildirimi, hareket ettiğinde hareket ettiğinin bildirimini ya da bebek hareket etmedi ama odaya giriş çıkış oldu. Yani kameranın görüş alanına bir giriş çıkış oldu. Onun da bildirimini mutlaka veriyor. Çoklu kullanıcı girişi var. Sadece siz değil, eşiniz ya da işte teyze, hala, anneanne, babaanne kim bakıyorsa onlar da aynı şekilde bakıp görebilirler. Özellikleri bu kadar. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Uygulamadan nasıl kullanıldığını, diğer özelliklerini de anlatacağım. Şimdi şu şekilde ilerleyeceğiz. Ben telefondan, uygulamadan ilerleyeceğim. Ayrıca şuraya ekrana koyacağım. Beraber bakacağız uygulamaya. Şu an görüntüsünü görüyorsunuz. Kaç derece olduğu, bas konuş özelliği, ninniler, aşağıda tarihler var, takvimler. Gün içinde kaydettikleri olaylar, özetler, yüzler, gülümsemeler şeklinde. Olaylar kısmında günlük olayları özetler şeklinde gün içinde kısa bir özet yapıyor günün. Yüzlerde annenin, babanın, eve girenlerin yüzünü tanıyor. Dediğim gibi bunları kaydediyorsunuz.
Anne, baba diye. Yabancı biri girdiğinde bildirim veriyor. Herhangi bir harekette de bildirim veriyor. Gülmelerde bebeğin gülümsemelerinin fotoğrafını çekiyor. Şu an müzikler kısmına tıklıyorum. Ninniler var burada. Bir sürü. Çok klasik, herkesin bildiği ninniler var. Bu şekilde. Ayarlar kısmına geliyorum. Burada kameranın adı. Kamerayı kablolu ya da kablosuz kullanabiliyorsunuz. Ya Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsunuz ya da kablosunun takacağı yeri var. O şekilde internet hızınıza göre, eğer hızlıysa kabloya gerek yok. Bildirimler, işte ağlama tespit bildirimi, sıcaklık, limit artış bildirimi, ses tespit, bunları istediğinizi açabiliyorsunuz. E-posta ile bildirim var ama ona gerek yok bence, zaten uygulama bildirim gösteriyor. Videonun kalitesini buradan ayarlayabiliyorsunuz yine internet hızınıza göre. Sensör hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Gece görüş ayarları. Otomatik zaten algılıyor, karanlık olunca hemen gece görüşüne geçiyor. Sürekli kameranın açık olmasına gerek yok. Eğer istiyorsanız buradan kamerayı da kapatabiliyorsunuz. Burada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi kameranın yönünü gösteriyorum. Kamera döndürülüyor diyor. Şurada bir tane hikaye kitabı geldi. Döndürüyorum tekrar. Bu şekilde telefonunuzda uygulama. Ayrıca Android bir televizyonunuz varsa ona da bağlayıp televizyondan izleyebiliyorsunuz. Ya televizyondan izlemeye ne gerek var diyebilirsiniz ama bebeği beşikte yatırmak istiyorsanız, özellikle bebeği her uyuduğunda beşiğine alıştırmak istiyorsanız oraya bırakıp kendiniz salona geçip televizyondan açabilirsiniz. Keyif yapabilirsiniz. Ayrıca ben hani özellikle yemek yerken yanımda olsun istiyorum sürekli. Yanımda olduğunda da sürekli ağlayınca yemek yiyemiyordum ilk başta. Yatak odasına koyuyordum. Yatak odası perdeyi çekince karanlık oluyor. Hem daha iyi uyuyor hem de yemek yerken telefondan açıyorum kamerayı. Hem bebeği izlemiş oluyorum. Hareket ediyorsa, uyanıyorsa gidip alıyorum. Ama uyuyorsa da ben de rahatça yemeğimi yiyorum. Bildirim vermesi çok iyi. Bir de ileride bakıcı tutma gibi bir durum olursa kamera hem açısı şeklinde çok güvenilir. Hani bebek o odadaysa o odada sürekli bebeğinizi gözlemleyebileceğiniz şekilde. Gün içinde kaçırdığınız bir yer, işteyken bakmadığınız bir yer varsa geriye dönük ona da bakabiliyorsunuz. Şu anda işe başlamadım ama kamerayı yine de kullanıyorum. Uyuduktan sonra yatağına bırakıp hemen kamerayı açıp kendi işlerimi yapabiliyorum. Mutfağa gidip işlerime bakabiliyorum. Hayatımı çok kolaylaştırdı. Zaten mutlaka bir telsiz almak gerekiyor bebek için. Daha sonrasında da odasının ayrı olması gerekiyor. Yani bana göre siz ayırırsınız, ayırmazsınız, tamamen sizin tercihiniz. Ama doğru olan odasını ayırmak bebeğin. Çünkü bağlılık arttıkça bebeğin anneyle ayrılması daha da zorlaşıyor yaş büyüdükçe. Uygun zamanda emmeyi bıraktıktan sonra mutlaka ayrı odada yatması gerektiğini düşünüyorum. O sebeple de uyandığında hemen bildirim geleceği için hareket edince hemen gidip odasına bakabilirsiniz. İlla onun sesini duyamıyor olabilirsiniz ama bildirim geleceği için mutlaka duyarsınız. Ayrıca gece bebeğiniz ne yapıyor, nasıl uyuyor merak ediyorsanız bunları da görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için çok önemli. Hem de çok kolay. Abone ola basıyorsunuz, bu kadar. Hepinizi seviyorum. Beni Instagram'dan takip edin. Instagram'dan da sorularınızı yanıtlıyorum. Instagram adresimi de şuraya bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.